Merhabalar, Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Gaziantep usulü özellikle Ramazan'da her sofrada olmazsa olmaz Ramazan simidi tarifi paylaşacağım. Adına Halep kahkesi de dediğimiz mis kokulu bu efsane lezzeti muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Üzerinde bolca susam ve biraz çörek otu ile puf puf kabarmış bu tarifi çok seveceksiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Ramazan simidi için 1,5 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, 1 çay kaşığı mahlep, 1 çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket kuru maya kullanacağız. Yoğurma kabımıza 1 paket kuru mayayı alalım. Üzerine 1,5 su bardağı ılık süt ekleyelim. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı kadar eritilmiş tereyağı ekleyelim. Hamurumuzun harcına yarım çay bardağı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz ve tepeleme 1 çay kaşığı da mahlep ekleyelim. Son olarak 1 paket kabartma tozu da eklediğimiz harcımızı iyice karıştıralım. Özellikle toz şekerin ve kuru mayanın güzelce erimesi çok önemli ve hamurun iyice kabarması için kullandığımız sütün ılık dereceden biraz daha sıcak olması da çok önemli bir püf noktası. Artık yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu eklemeye başlayabiliriz. Unu birdenbire dökmeyin arkadaşlar. Bu şekilde eleyerek eklerseniz hamurun daha güzel kabarmasını sağlayabilirsiniz. Hamurumuz tamamen toparlanana kadar çok sert değil, yumuşak kıvamda ama ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde etmeye çalışalım. Ekmek, simit, poğaça gibi ürünleri yaparken hamurun güzelce yoğrulması da çok önemli bir püf noktası arkadaşlar. Evet, hamurum güzelce toparlandı. Şimdi mayalanması için üzerini bir streç veya kapak yardımıyla kapatarak en az 1 saat kadar mayalanmasını sağlayalım. Hamurumuz dinlendi, güzelce kabarmış. Şimdi hamuru elimizle bu şekilde sıkarak küçük küçük bezelere ayıralım. Eşit miktarda olmalarına dikkat edelim. Poğaça yapar gibi cevizden biraz daha büyük miktarda topları ayırdığımız hamurumuza şimdi simidimizin o güzel şeklini vermeye başlayabiliriz. Simidimize düzgün bir şekil vermek için ayırdığımız topları öncelikle bu şekilde yuvarlayalım. Ve bir tezgah yardımıyla iki elimizle ince uzun olacak şekilde açalım. Her iki ucunu içe doğru katladıktan sonra tepsimize ard arda hiç boşluk kalmayacak şekilde dizelim. Bu simidin en büyük özelliği hamurun enine doğru değil, yukarıya doğru kabarmasını sağlamak. Yukarıya doğru kabarması için de tepsimize hiç boşluk bırakmadan ard arda gelecek şekilde dizelim. Hamurumuza şekil verirken özellikle her bir simidin eşit miktarda olmasına da dikkat edelim.
Ramazan simidi için kullandığımız tüm malzemeleri tam ölçüleriyle birlikte açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Açıklama bölümüne bıraktığım linklere tıklayarak diğer sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Ve paylaş bölümüne basarak da sevdiklerinizle bu videoyu paylaşabilirsiniz. Verdiğim ölçülerden tam bir tepsi simit çıkıyor arkadaşlar. Bu simit sıcak sıcak tüketilmesi gerektiği için bence bu miktar gayet yeterli. Tabi isterseniz ölçüleri 2 katına çıkararak çok daha fazla miktarda simit yapabilirsiniz. Elimizle bu şekilde simitlerin üzerine bastıralım ve pişirmeden önce yaklaşık 20 dakika kadar üzerine bir bez örterek mayalanmanın tamamlanmasını sağlayalım. Hamurumuz güzelce mayalandı. Şimdi üzerine sürmek için 2-3 yemek kaşığı kadar pekmezin üzerine yarım çay bardağından biraz daha az miktarda su ekleyelim ve biraz da sıvı yağ ekleyerek karıştıralım. Şimdi hazırladığımız pekmezli harcı simitlerimizin üzerine bolca sürelim. Yiyen herkesin çok beğendiği ve dışarıda aldığımız simitler kadar çok lezzetli olan bu Ramazan simidi tarifimi hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Ramazan simidi veya diğer bir adıyla Ramazan kahkesinin olmazsa olmazı susamın içerisine bir miktarda çörek otu ekledim arkadaşlar. Tabi isterseniz sadece susam veya çörek otu da kullanabilirsiniz. Veya tercihe bağlı olarak da yanmış susam da kullanabilirsiniz. Üzerine bolca susam da koyduğumuz Ramazan simidimiz bu şekilde hazır hale gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi fırına verebiliriz. Yaklaşık 175 derecede 20-25 dakika kadar özellikle üzeri kızarıncaya kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Ramazan simidimiz pişti arkadaşlar. Şimdi fırından alıyorum. O mahlebin mis gibi kokusuyla mutfağımı nefis kokular sardı. Orijinalinden hiçbir farkı olmayan bu Ramazan simidi tarifini muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Tabii isterseniz yüzünün biraz parlak olması için ve lezzetin biraz daha arttırılması için üzerine eritilmiş tereyağıyla yağlayabilirsiniz. Gaziantep usulü özellikle Ramazan'da iftar ve sahurlarda her sofrada olmazsa olmaz tüketilen bu efsane lezzetli Ramazan simidi tarifini çok seveceksiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Yapan ve yiyen herkese afiyet olsun.